dediğimizde hep bizim bebekler aklımıza gelir. Bebeklik dönemindeki sarılık. Yetişkinlikte de sarılıktan çok korkulur. Ama ilk akla gelen hep karaciğer olur. Peki sarılık gerçekten sadece karaciğerde bir hatanın ya da bir sorunun göstergesi midir? Şimdi karaciğer pankreas sistemiyle ve safra sistemiyle bağlı olduğu için bir sarılık bir hasta geçiriyorsa bu sistemin içindeki olan bütün organları kapsayabilir. Bu demektir karaciğerin içindeki olan bir nedenle karaciğerden çıkan safra yolu nereye gidiyor? 12 parmak bağırsağı. 12 parmak bağırsaktaki oluşmuş olan bir problem nedeniyle sarılık geçirebilir. Öbür taraftan da pankreas geliyor, pankreas kanalıyla. Pankreasın başındaki olan herhangi bir durum, tümör olsun veyahut da bir kronik pankreatitte bir pseudotümör dediğimiz yani bir şekilde iltihap nedeniyle oluşmuş olan bir tümörle orası kapanırsa bir şekilde hepsine sarılık yaratabilir. Yani size 3 tane sistem saydım yani sarılığın demek. O yüzden yani sarılık eşittir karaciğer değildir. Sadece şöyle düşünebilir tabii ki. Sarılık niye oluşuyor? Bilirubin değeri yükseldiği için, bilirubin değeri ne zaman yükseliyor? Bu bir safra değeridir. Bir şekilde safra yolunda kapanma olduğu zaman. Ondan sonra o bilirubin bağırsağa bir şekilde akmadığı için maalesef kana geçiyor. Kana geçtiği zaman o bir şekilde o renk oluşuyor. Bilirubin değerimiz yüksek olduğu için. O yüzden belki karaciğer hep diyoruz. Çünkü safra karaciğerde üretilen bir ürün olduğu için karaciğer ilk önce düşünülür. Ama aslında öyle değil. Genellikle daha çok safra yollarında ve daha çok pankreastan gelen problemlerden sarılık oluşturur. Peki kişide göz beyazlarında sararma gözüküyorsa o zaman ne yapması gerekiyor? Bu çok özellikle ağrısız bir şekilde gelişirse çünkü bunun da bir kıyaslamamız var. Yani bu bir ağrıyla mı beraber oluyor veya ağrısız mı oluyor? Özellikle ağrısız olduğu zaman bu maalesef gittikçe yavaş yavaş büyüyen bir kitle, tümörün, kanserin bir yeri kapatıp buna yol açtığını gösteriyor. Anında hiçbir şekilde beklemeden tabii ki doktora başvurup bunun nereden, niye çıktığını öğrenmemiz gerekiyor.